Çözüme geçmeden önce yasal uyarımızı yapalım. Eğer bu soruyu bilmiyorsanız veya yeterince düşünmediyseniz lütfen soruyla uğraşarak geri gelin. Önce ampullere tek tek bakalım. Birinci ampule baktığımızda sadece birin katı olduğu için ampul yanık haldedir. Ama ikiye bakarsak ikinci ampul hem birin katı hem de ikinin katı olacağından yanar, sonrasında söner. Dolayısıyla biz aslında sayıların bölenlerine bakıyoruz. Dikkat ederseniz bölen sayısı çiftse ampul sönük olarak kalacaktır. Bizim aradığımız ampullerin aslında bölen sayısının tek olması gerekir. 3 numaralı ampule bakarsak birin katı ve 3'ün katı olduğu için yanar, söner. Genelde bu soru tarzında asal sayılarla ilgili bir yorum beklenir ama bakın ilk iki asalımızı çoktan kaybettik. 4'e bakarsak 4 numaralı ampul yanık olarak kalacaktır. Çünkü 4'ün bölenleri 1, 2 ve 4'tür. Dolayısıyla tek sayıda böleni vardır. Örüntüyü görmek adına 5, 6, 7, 8 ve 9'a da bakalım. 5'in, 6'nın, 7'nin ve 8'in hepsinin çift sayıda böleni vardır. Ama 9'un tek sayıda böleni vardır. Dikkat ederseniz 1, 4, 9 şeklinde devam ediyoruz. Evet, bunlar tam kare sayılar ve bu şekilde de devam edecektir. Çünkü yalnızca tam karelerin tek sayıda pozitif böleni vardır. Aradığımız cevap o halde 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 ve 100. Yani 10 tane lamba yanık halde kalacaktır. Peki neden? Şimdi açıklamasını güzelce yapalım. Herhangi bir lambanın numarası A olsun. Eğer bir x sayısı a'yı bölüyorsa a bölü x de aslında yine a'yı böler. Çünkü x ile a bölü x'in çarpımı a'dır. Yani biz x ve a bölü x ikilisinin aslında a sayısını böldüğünü biliyoruz. Biz bu şekilde ikililer elde ederiz. X ve a bölü x eşit olmadığı takdirde a'nın çift sayıda pozitif böleni vardır. Çünkü sürekli ikililer elde ederiz. Ama x ve a bölü x'in eşit olduğu bir durum bulursanız a sayısının aslında tek sayıda pozitif böleni olduğunu buluruz. Yani x sayısı a bölü x'e eşit olacaksa a'nın x kare olduğunu görmek çok kolay. İkinci yöntemimiz de pozitif bölen sayısıyla ilgili. Eğer a, b, c farklı asallar x, y, z pozitif tam sayılar olmak üzere bir a sayısı a üzeri x çarpı b üzeri y çarpı c üzeri z şeklinde ifade edilirse pozitif bölen sayısı kuvvetlerin birer tane artırılıp çarpılmasıyla elde edilir. Yani x artı 1, y artı 1 ve z artı 1 çarpılır. Eğer biz bu çarpımın sonucunun tek olmasını istiyorsak bütün çarpanlar tek olmalıdır. Dolayısıyla x, y, z'nin çift olması gerekmektedir. Bir sayının asal çarpanlarla ayrılmış halinde kuvvetler eğer çiftse sayı tabii ki tam karedir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşça kalın.